Bu videoda anlatacaklarım, dini kaynaklardan ve güncel teknolojik tartışmalardan yola çıkan bir analiz ve senaryodur. Amacım korku oluşturmak değil, farkındalık sağlamaktır. Tamamen kişisel görüşlerimi içermektedir. Bu yüzden anlatacaklarım hiçbir zaman kesinlik ifade etmez. Ne yazık ki Müslümanların büyük çoğunluğu yaklaşan değişimin farkında değil. Herkes tevhide vurgu yaparak büyük bir uyanış yaşadığını zannediyor. Ancak tevhid ehli hocaların büyük bir bölümü yakın gelecekte insanlığı nelerin beklediğinden habersiz. Değerli arkadaşlar, çok büyük değişimlerin yaşanacağı günlerin arifesindeyiz. Dünya ve insanlık tam olarak kimsenin kestiremeyeceği bir düzene doğru ilerliyor. Yaşamın ve ölümün bile yeniden tanımlanacağı bir çağ başlıyor. Hatta öyle ki ajandalarda İnsan fıtratı üzerinde etkili olabilecek stratejiler dahi var. Çünkü fıtratı değiştirebileceklerine inanıyorlar. Hatta bunu büyük ölçüde başardılar. Çünkü ellerindeki teknoloji öyle boyutlara ulaştı ki bizim haberimiz olan kısmı bunun 1/1000'i bile değil. Black Mirror dizisini hatırlıyor musunuz? İnsanların üzerinde tam kontrol mekanizması kurarak nasıl besleneceğimizi, gün içinde ne kadar hareket edeceğimizi, ne alıp ne satabileceğimizi, hatta ne düşünebileceğimizi bile dolaylı biçimde yönlendirebilecek sistemler geliştirmişlerdi. İnançlarımızın ve duygularımızın bile sorgulanabildiği bir çağdan bahsediyorum. Buna singularity deniyor. Yapay zekanın insan zekasını aşması ve toplum, ekonomi, hatta insan doğası üzerinde öngörülemeyen değişimler yaratması durumu. İnsan zihninin klonlanması, dijital bedenlerde sonsuza kadar yaşatılması. Kısacası ölümsüzlük. Elbette tüm bunlar bir imtihan gereği Allah'ın bilgisi ve kontrolü dahilinde gerçekleşmektedir. Fıtratın değiştirilmesi bile imtihanın gereği olarak gerçekleşebilir. Çünkü iblis Kur'an-ı Kerim'de "Andolsun onlara emredeceğim de Allah'ın yarattıklarını değiştirecekler" şeklinde and içmiştir. Bugün büyük ölçüde başarılı olduğunu görebilirsiniz. İşte böylesi bir çağda Müslümanlara düşen görev hem inançlarını korumak hem de çağın gerekliliklerini doğru okumaktır. İnsan fıtratını ve değerlerini korurken teknolojik ve toplumsal gelişmelerin sunduğu fırsatları da bilinçli bir şekilde kullanabilmelidir. Görevimiz fıtratı ve gelecek nesilleri korumaktır. Bununla birlikte İslami ilimleri çok iyi bilmekle birlikte modern ilimlerde de aynı ölçüde yetkin olmak zorundayız. Veri bilimi, yazılım, yapay zeka, kuantum, biyoteknoloji, mühendislik ve diğer çağdaş alanlarda bilgi sahibi olmak sadece mesleki bir gereklilik değil. Aynı zamanda toplumu doğru yönlendirebilmek ve insanlığı kötü niyetli güçlerden korumak için bir zorunluluktur. Tevhid bilinci yerleşmiş Müslümanlar aynı zamanda bilim ve teknolojiyi kontrol edebilirse, batıl düzenin yanıltıcı ve yozlaştırıcı etkilerinden gelecek nesilleri koruyabilir. Bakın, yakında teknoloji ve bilimi aynı anda kullanarak öyle şeyler yapacaklar ki, imanı zayıf birçok insan dini inancını yeniden sorgulamak zorunda kalacak. Hatta bugün en Müslüman görünen, dini en çok savunan insanların bile imanlarını kaybettiklerine şahit olacaksınız. Tevhid bilinci ve imtihan meselesini çok iyi kavramak gerekmektedir. Ama sadece bu yetmez. Sadece hadis, fıkıh, akaid dersleriyle nesillerimizi kurtaramayız. O kafirmiş, bu zındıkmış, şu münafıkmışla Deccal'in fitnesinden korunamayız. Teknoloji ve bilimi kullanarak milyonlarca insanın imanını aynı anda sarsacaklar. Uzaydan frekansla algıların yönetildiği, ölülerin diriltildiği bir illüzyonda kimsesiz Cübbeli Ahmet'e reddiye yaptınız diye Müslüman olmaz. Bakın, bu bir illüzyondur. Yaşatan da öldüren de sadece alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Ama peygamber de Deccal'in ölüleri diriltebileceğini söylemektedir. Bu illüzyonu öyle profesyonelce gerçekleştirecekler ki artık neyin gerçek, neyin yapay, kimin insan, kimin makine olduğunu ayırt edemeyecek noktaya geleceğiz. O yüzden artık sadece bölgesel değil, küresel tağutlarla mücadeleyi de öğrenmemiz gerekiyor. Deccal'in hedefinde sadece Müslümanlar yok. Bütün insanlık var. Tarihte insanlığı firavunların elinden Müslümanlar kurtardı. Bugün de aynısı olacak. Dünyayı da, insanlığı da yine biz kurtaracağız. Ama düşmanın oyuncaklarıyla nasıl oynandığını bilmeden bu pek de mümkün görünmüyor.